Herkese yeniden merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Baby Nest kalıbı hazırlamayı paylaşıyorum. Baby Nest yani yeni doğan bebek yuvası. Bir abonemin ricası üzerine Baby Nest yapımına karar verdim. Öncelikle kalıbını hazırlayacağım, daha sonra da bir dikim videosu gelecek arkasından. Baby Nest kalıbı biraz karmaşık gibi görünse de aslında bunu kolaylaştıran birkaç formül var. Ben sizlerle bunları paylaşacağım bugün. Öncelikle kalıbımı ben normalde miraj kağıtlarında çizerdim. Ama Baby Nest için bu kartonları tercih ediyorum. Çünkü Baby Nest'in dikim aşamasında da kalıp üzerinden işaret almamız gerekiyor. Tekrar kalıbı kullanarak çizim yapmamız gerekiyor. Dikimi kolaylaştırması açısından. O yüzden bu iki kartonu birleştirerek kalıbımızı buna hazırlayacağız. Videomu beğenirseniz eğer video bitmeden beğen butonuna tıklarsanız sevinirim. Yeni videolarımdan haberdar olmak isterseniz de kanalıma abone olabilirsiniz. Şimdi kalıbımızın yapımına geçelim. Öncelikle bu iki kartonu birleştirmekle başlıyorum işe. Kartonumun kenarından 107 santim uzunluğunda bir çizgi çekiyorum. Videoda daha iyi görünmesi açısından ben marker kullanıyorum. Siz tabii ki istediğiniz herhangi bir kalemi kullanabilirsiniz. Şimdi geoder yardımıyla çizdiğimiz bu 107 santimlik çizgiye dik bir çizgi çekiyorum. Aynı şekilde alt kısmından da dik bir çizgi çekiyorum. Şimdi bu uzun çizgimize 15 santim uzaklıkta ikinci bir çizgi daha çiziyorum. Şöyle işaretler alayım. Şimdi buradaki çizgiye 18 santim uzaklıkta başka bir çizgi daha çiziyorum. ...18 santimi böyle küçük işaretlerle belirliyorum. Şimdi buradan çizgimi birleştiriyorum. Şimdi buradaki çizginin 15 santim altından bir çizgi daha çekiyorum. 15 santimi işaretliyorum. Şimdi buradaki çizgimizin 18 santim altından başka bir çizgi çiziyoruz. Burası da 18 santim oldu. Buradaki alt uçtan da tekrar 15 santim yukarısından bir çizgi çekiyorum. Şimdi bütün yardımcı çizgilerimizi çizdikten sonra iki tane yay çizeceğiz. Baby Nest'in üst kısmındaki yuvarlaklığı verebilmek için burası. Merkezi burayı kabul ediyorduk. Şimdi burayı merkez olarak kabul ettiğimizde şöyle bir yay çizeceğiz. İkinci yayımızı da yine merkez burada olmak üzere bu şekilde bir yay çizeceğiz. Mezuranın ucundaki delik kısımdan kalemimizi soktuğumuzda bu mezurayı bir pergel olarak kullanabiliriz. Sabitlemek amacıyla da merkeze bu toplu iğne yardımıyla mezurayı sabitliyorum.
ve buradan pergel gibi dönmesini sağlıyorum. Bu şekilde tam bir yay çizmiş oluyoruz. Yani şuradaki uzaklık, şuradaki uzaklık ve şuradaki uzaklık hepsi eşit oluyor. İkinci yayımızı da yine aynı şekilde yapıyorum. Merkeze topla iğnemizi batırıyoruz. Burayı sabit tutmuş oluyoruz. Kalemimizi çevirerek merkezden eşit uzaklıktaki yayımızı çiziyoruz. Bu sayede iki düzgün yay elde ettik. Baby nesnemizin üst kısmı tamamlandı. Şimdi alt kısımda şurada küçük bir yay daha var. Orayı da şöyle yapıyoruz. Şuradaki karenin orta noktasını bulmamız gerekiyor. İki çizgi arasındaki mesafe 15 santimdi. Ben buradan 7,5 santim işaret alıyorum. Şimdi burayı da tam ortadan bölüyorum. Yine 15 santimlik çizgimizi 7,5 santim olacak şekilde işaretler alıp birleştiriyorum. Bu bölümdeki yardımcı çizgilerimizi de çizdik. Yani şuradaki karenin orta noktasını bulduk ve burayı merkez kabul ederek buradan bir yay çiziyoruz. Aynı şekilde mezuranın ucundaki delik kısmı buradaki noktaya yerleştiriyorum. Böyle bir topla iğne yardımıyla da merkez noktasını sabitliyorum. Buradaki yayımızı da çizdik. Esas kalıbımız şu şekilde. Buradaki yarım daire, düz olan çizgimiz, dışarıdaki yay, buradaki düz kısım, burası ve burası. Bu arada baby nestimiz için burası kumaş katı olacak. Şimdi esas kalıp etrafından 1 santimlik dikiş payı vereceğim ve keseceğim. Buradaki kumaş katına dikiş payı vermiyoruz. Burayı olduğu gibi keseceğim. Aslında baby nest kalıbında normalde dikiş payı verildiğinde bu kısım böyle oluyor. Ama buradaki dikişi kolaylaştırmak için şöyle bir yükseltme de yapabilirsiniz. Buradan köşeye doğru dik yapıp yarım santimlik dikiş payı daha. Buradaki dikiş payını arttırırsanız eğer dikişiniz daha kolay olur. Buradaki alt uçta böyle bir işlem yapıyorum. Kalıbımızı bitirdik. Umarım faydalı bir video olmuştur. Videomu beğendiyseniz eğer beğen butonuna tıklamayı, kanalıma hala abone olmadıysanız eğer abone olmayı unutmayın. Düşüncelerinizi ve yorumlarınızı benimle paylaşırsanız sevinirim. Dikim videosunda görüşmek üzere, hoşça kalın.